Köyün birinde yaşlı bir adam varmış. Çok fakirmiş ama kral bile onu kıskanırmış. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki, kral bu at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş. Ama adam satmaya yanaşmamış. İhtiyar adam, bu at bir at değil benim için, bir dost. İnsan dostunu satar mı dermiş hep. Bir sabah uyanmışlar ki at yok. Köylü ihtiyarın başına toplanmış. Seni ihtiyar bunak, bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Krala satsaydın, ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. Şimdi ne paran var ne de atın demişler. İhtiyar adam, karar vermek için acele etmeyin. Sadece at kayıp deyin. Çünkü gerçek olan bu. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz karar. Atımın kaybolması bir talihsizlik mi yoksa bir şans mı? Bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Arkasının nasıl geleceğini kimse bilemez demiş. Köylüler ihtiyar bunağa kahkahalarla gülmüşler. Aradan 15 gün geçmeden at bir gece ansızın dönmüş. Meğer çalınmamış, dağlara gitmiş kendi kendine. Dönerken de vadideki 12 vahşi atı peşine takıp getirmiş. Bunu gören köylüler toplanıp ihtiyardan özür dilemişler. Sen haklı çıktın. Atının kaybolması bir talihsizlik değil, adeta bir devlet kuşu oldu senin için. Şimdi bir at sürün var. İhtiyar adam, karar vermek için gene acele ediyorsunuz. Sadece atın geri döndüğünü söyleyin. Bilinen gerçek sadece bu. Ondan ötesinin ne getireceğini henüz bilmiyoruz. Bu daha bir başlangıç. Köylüler bu defa açıkça ihtiyarla dalga geçmemişler ama içlerinden bu herif sahiden gerizekalı diye geçirmişler. Bir hafta geçmeden vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış. Evin geçimini temin eden oğul şimdi uzun zaman yatakta kalacakmış. Köylüler gene gelmişler ihtiyarın başına. Bir kez daha haklı çıktın. Bu atlar yüzünden tek oğlun bacağını uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak başkası da yok. Şimdi eskisinden daha fakir, daha zavallı olacaksın demişler. İhtiyar adam, siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz. O kadar acele etmeyin. Oğlum bacağını kırdı. Gerçek bu. Ötesi sizin verdiğiniz karar. Ama acaba ne kadar doğru? Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler olacağı size asla bildirilmez. Birkaç hafta sonra düşmanlar kat kat büyük bir orduyla saldırmış. Kral son bir ümitle eli silah tutan tüm gençleri askere çağırmış. Köye gelen görevliler ihtiyarın kırık bacaklı oğlu dışında bütün gençleri askere almışlar. Köyü matem sarmış. Çünkü savaşın kazanılmasına imkan yokmuş. Giden gençlerin savaşın sonunda ya öleceğini ya da esir düşeceğini herkes biliyormuş. Köylüler yine ihtiyara gelmişler. Yine haklı olduğun ortaya çıktı. Oğlunun bacağı kırık ama hiç değilse yanında. Oysa bizimkiler belki asla köye dönemeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması talihsizlik değil, şansmış meğer. İhtiyar adam, siz erken karar vermeye devam edin. Oysa ne olacağını kimseler bilemez. Bilinen bir tek gerçek var, benim oğlum yanımda, sizinkiler askerde. Ama bunların hangisinin talih, hangisinin şanssızlık olduğunu sadece Allah bilir. Hikaye burada bitiyor. Ama bizim hikayemiz her sabah o kesin kararlarımızla yeniden başlıyor. Dürüst olalım, bizler o hikayedeki sabırsız köylüleriz aslında. Bir kapı kapandığında o kapının önünde diz çöküp ağlamayı, bir kapı açıldığındaysa zafer çığlıkları atmayı seviyoruz. Çünkü belirsizlik zihnimiz için en büyük karanlık. Bir şeye iyi ya da kötü dediğimiz an aslında ruhumuza bir isim takıyor ve onu bir kutuya hapsediyoruz. Oysa hayat o kutulara sığmayacak kadar büyük ve vahşi bir nehir. Belki şu an sen de hayatının bir karesine bakıp bu bir felaket diyorsun. Kaybettiğin bir atın
kırılan bir bacağın veya biten bir savaşın yasını tutuyorsun. Ama unutma, biz sadece şu anki sayfayı görüyoruz. Kitabın sonunu değil. Karar vermek aklın durmasıdır demişti Lao Tzu. Ben de diyorum ki karar vermek merakın ölmesidir. Kendimi ararken öğrendiğim en acı ve en tatlı gerçek şu: yarının ne getireceğini bilmemek bir ceza değil, bir özgürlüktür. Bugün hayatındaki o felaketlere veya şanslara sadece bak. İsim takmadan, hüküm vermeden. Sadece bak. Çünkü henüz hikayenin ortasındasın. Ve inan bana, arkasından ne geleceğini sadece zamanın o sessiz eli bilir. Kendi yolculuğunda acele etme. Henüz her şey için çok erken. Buraya kadar sıkılmadan beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki hikayede görüşmek dileğiyle.